Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeşil kabuklu ceviz pazarlara gelmeye başlamış. Ben de görünce saçlarım için biraz aldım. Bakın bu cevizin yeşil kabuklarını soyacağım şimdi. Bunları ben dondurucuda saklayacağım. İsterseniz kurutarak da saklayabilirsiniz. Dondurucuya da atabilirsiniz. Cevizin bu yeşil kabukları tam bir beyaz savaşçısı. Çok güzel. Beyaz saçlarınızın yeniden orijinal rengine dönmesini istiyorsanız cevizin yeşil kabuğunun, kuru kabuğunun her şeyini bol bol saçlarınıza kaynatarak suyu ile maske yapın ya da kına solüsyonlarınızın, doğal saç boyalarınızın içine katın. Eldivenden bile ellerimi şu şekilde boyadı. Elimi bu kadar boyayan saçlarımızı çok güzel boyar, çok güzel beyaz kapatır. Saçlarınızı kimyasal boyalarla boyadığınız zaman yaşınız kaç olursa olsun saç beyazlamanız çok hızlı bir şekilde ilerler. O yüzden lütfen hazır kimyasal boyalardan uzak durun ve saçlarınızı doğal yöntemlerle boyamaya çalışın. Renk değiştirmek istiyorsanız ya da beyaz kapatmak istiyorsanız mutlaka doğal yöntemleri tercih edin. Benim doğal saç boyama formüllerim mutfakta kullandığımız gıdalar ve onların kabuklarından oluşuyor. Çok az da kına kullanıyorum. Şöyle doğramış olduğum yeşil kabukları bir poşete alıyorum ve sonra bu cevizin kendisini de kıracağım. Bu ağaç kabuğunu da alacağım. Bunu da aynı şekilde kaynatarak, karışık kaynatarak kullanacağım. İçini de mutlaka taze taze yiyin. Ceviz gerçekten vitamin ve mineral deposudur. Alzheimer savaşçısıdır. Unutkanlığa çok iyi gelir. Bildiğiniz bütün vitaminler yönünden çok zengindir. Ellerimi görüyorsunuz. Hala boyamaya devam ediyor. Şöyle içindeki kabuklarını alıyorum. Taze ceviz bu. O yüzden aldığınızda da hemen kırın. İçini çıkarın yoksa küflenebilir. Uzun süre bekletemezsiniz. Bu yeşil kabuklu cevizi çok hızlı bir şekilde soyup kırıp ister kurutarak ister dondurucuya atarak saklamanız gerekir. Kimyasal boyalar sadece saçlarınızın beyazlamasına neden olmaz. Aynı zamanda kaşlarınız da beyazlamaya başlar. Eğer doğal saç boyama yapıyorsanız kaş beyazlaması sorunu da yaşamazsınız. Kaşlarında beyazları olanlar da mutlaka cevizin yeşil kabuğunu kaynatarak suyu ile sürekli kaşlarına suyunu bir kulak temizleme çubuğu ile sürerek maske yapsınlar. Yıkamaya gerek yok. Sürüp bıraksınlar. Bakın ellerime. Ellerim daha da boyandı. Cevizin ağaç kabuğunu kırarken eldiven takamadım. Şöyle taze içini de çıkardım. Ellerimi görüyorsunuz. Simsiyah oldu ki burada zaten 1,5 kilo kadar ceviz var. 1,5 kilo cevizi soyduğumda bile ellerim bu hale geliyorsa bunu kaynatıp saçımıza, kaşımıza sürdüğümüzde gerçekten mükemmel bir sonuç alırız. Ama tabii ki sabredeceğiz. Doğal yöntemlerde sabretmek çok önemli. Şöyle görüyorsunuz hepsini doldurdum buraya. Ağaç kabuklarını da karıştırdım. Kullanırken de böyle karışık kullanacağım. Saçıma göre alırım. Kaynatarak suyunu alıp hem saçlarıma hem kaşıma maske yapabilirim. Eğer saçınızı sadece kına ile boyuyorsanız bir süre sonra saçlarınız kurur ve çalı görüntüsünde olur. Soluk ve çalı gibi görünür. O yüzden sadece kına ile saç boyamayın. Kınanın içerisine mutlaka uygun gıdalardan ve kabuklarından koymaya çalışın. Kanalımda çok sayıda doğal saç boyama ve doğal saç bakımı videosu var. Size yardımcı olacaktır. İçini de bu şekilde afiyetle tüketin. Saç beyazlama sorunu yaşayan erkek kardeşlerim de rahatlıkla cevizin yeşil kabuğunu, ağaç kabuğunu, her şeyini kullanabilirler. Ceviz ağacının yaprağını da yeşilken toplayıp ister dondurucuda saklayın, ister kurutun. Yaprağı da harika saç boyar. Şöyle görüyorsunuz ben bütün solüsyonlarıma cevizin yeşil kabuğunu koyarım. Burada kızıl boyadığım saçlarım var. Işıkta, güneşte, iç mekanda farklı duran renk tonlarına sahip. Gerçekten doğal saç boyamanın bu yönünü çok seviyorum. Doğru doğal saç boyama yapın ve beyaz saçlarınızdan kurtulun. Beyaz saça mahkum olmayın. Saç tellerimizin ömrü yaklaşık 3-4 yıl kadardır. Ömrünü tamamlayan saçlar dökülür. Bu bir denge içerisinde olur.
Günlük 100 adete kadar saç telinin dökülmesi normal kabul edilir. Saç dökülmesi olarak görülmez. Ömrünü tamamlayan saçlar dökülmüş demektir. Burada önemli olan nokta dökülen saçların yerine yeni saçlar gelmesidir. Eğer kimyasal boyalarla saç boyuyorsanız dökülen saçların yerine yeni saçlar gelmez. O yüzden doğal saç boyama diyorum ben. Benim saçlarım son derece ince telli. Benimki gibi ince telli saçların ömrü daha da kısa. Bizim saçlarımız 3-4 yıl saç tellerimiz yaşamaz maalesef. Daha erken dökülürler. Kellik sorunu yaşamamak için ben doğal saç boyama yapıyorum. Hazır kimyasal saç boyalarının kadınlarda meme ve rahim kanseri riskini artırdığı bir gerçek. O yüzden hem saçlarınız hem vücudunuz için doğal saç boyama çok sağlıklıdır. Kanserden korur. Bir de beslenmeyle saçlarınızın sağlığını desteklemeniz gerekiyor. Saçlarımın içinden çıkan şöyle küçük saçları görüyorsunuz. Saçlarımın içi inanın küçük saçlarla dolu. Benim doğal saç boyama formüllerim saç hücrelerini uyararak çok hızlı dökülen saçların yerine yeni saçlar gelmesini sağlar. Çok hızlı saç uzatır. Yeni saçlarınız gelirken saçlarınızda kaşıntı olur. O yüzden hiç endişelenmeyin. Saçlarınızı kaşımayın. Son derece ılık bir suyla yıkayın. Işıl ışıl ipek gibi saçlarınız olsun.